Merhabalar dostum. Eğer sen de bir anne ve babaysan, ebeveynsen gerçekten dikkat etmen bir konuyu anlatacağım. Dikkat etmen gereken bir konuyu anlatacağım bugün. Okul öncesi inatlaşma dönemi, egosantrik dönem. 2-6 yaş arasındaki çocukların ben merkezci tutumlarının sergilendiği bir dönem olan bu dönem genelde anne ve babaları çok fazla zorladığı için bir bilgilendirme yapma gereksinimi duydum. 2-6 yaş arasındaki çocuklar genelde inatlaşma yani egosantrik dönem dediğimiz bir dönem içerisine girerler. Burada ben merkezci bir tutum sergilemeye başlarlar. Yani hiçbir eşyayı paylaşmak istemezler. Her şey için bu benim derler. Soyut kavramlardan hiçbir şekilde anlamazlar. Her şeyi somutlaştırmak isterler ve soyut kavramlarla ilgili dünyalarında hemen hemen hiçbir şeyi yer yoktur. Bizim için bu aslında bir yerde birer büyüme sancıları. Fakat burada anne ve babaların bir takım korkuları ve endişeleri çok fazla oluyor. Özellikle bu inatlaşma döneminde. Ya her ne yaparsam yapayım olmuyor. Yani hiçbir şekilde baş edemiyoruz denilen bir takım durumlar oluyor. Bu anlamda dikkat etmemiz gereken birkaç nokta var aslında. Egosantrik dönem yani okul öncesi 2-6 yaş arasındaki bu dönem çocuğun gelişimi için en önemli dönemlerden bir tanesidir. Aslında bir birey olma yolunda ilk kazanımını sağladığı dönemdir bu dönem. Biz o yüzden bu dönemde çocuklarla tartışılmasından ya da kavga edilmesinden yana değiliz. Anne ve babaların genelde en sık sorduğu sorulardan bir tanesi bu çocuk paylaşmayı sevmiyor. Oyuncağını paylaşmıyor, yemeğini paylaşmıyor, yaşadığı alanı paylaşmıyor, hiçbir şeyi paylaşmak istemiyor. Bu durum genelde aileleri çok fazla korkutuyor. Yani bu böyle kalacak mı? Bir kere en önemlisi anne ve babaların bilmesi gereken şey 2-6 yaş arası bu dönem bir geçiş sürecidir. Yani bu geçici bir dönem. Bu dönem devamı gelmeyecek olan bir dönem fakat kazanımlarının en önemli olduğu dönemlerden bir tanesi. Yani ilk defa ben demeyi öğrendiği dönemdir aslında bu dönem. Şimdi bir takım örneklerden gideceğim beni daha iyi anlayabilmeniz için. Genelde kış mevsiminde gömlek giyilmez, yaz mevsiminde kazak giyilmez. Fakat 2-6 yaş arasındaki dönemde çocuklar kendi kıyafetlerini kendileri tercih edip seçmek isterler. Yani dolabının kapağını açıp ben giyineceğim, ben duş alacağım, ben yemek yiyeceğim, bana karışma ben tek başıma yürürüm, hayır elini tutmayacağım. Genelde burada aileler çok fazla bir koruma içgüdüsüyle hayır öyle olmaz, hayır elimi tut, hayır oraya gitme, koşma gibi bir takım cümlelerle aslında onu engellemeye çalışıyorlar. En çok yapılmasından hoşlanmadığım şeylerden bir tanesi de bu aslında. Çünkü engellenmemesi gereken en önemli yaş dilimi 2 ve 6 yaş arasıdır. Yani bu çocuk koşarken düşecek, oyun oynarken pislenecek, yemek yerken üzerine dökecek. Su ve sabun her şeyi temizliyor. Hijyen algısının olmadığı yerlerde evet çocuğa belki o tarz yerlerde yani hastalık bulaşması gibi bir takım durumlarda müdahale edilebilir ama bunların dışında çocuğa çok fazla müdahaleden yana değilim ben. En çok sorduğunuz sorulardan bir tanesi de ben bu çocuğa paylaşmayı nasıl öğreteceğim? Paylaşmayı öğretmek için önce paylaşmayı bilmek gerekiyor. Şimdi 2 ve 6 yaş arasındaki dönemdeki çocuklar tamamen anne ve babayı rol model alırlar. Yani siz 2 ve 6 yaş arasında bu çocuğa her ne gösterdiyseniz bundan sonraki hayatında bu böyle devam edecek. O yüzden ben genelde şöyle bir tedavi biçimiyle yaklaşıyorum anne babaya. Diyorum ki paylaşmayı bilmiyorsa eğer kendiniz marketten bir bisküvi alın. Ve deyin ki çocuğa ben bu bisküviyi seninle paylaşmak istiyorum. Benimle beraber yer misin? Paylaş demiyorsunuz. Bu bisküviden arkadaşına ver demiyorsunuz. Sen ne biçim çocuksun hiç paylaşmayı bilmiyorsun demiyorsunuz. Çocuğun yanında anne ve babanın birbirleriyle olan iletişimi çok önemli. Birbirinize çocuk yanında şiddet gösterirseniz, çocuk yanında hakaret ederseniz siz aslında rol model olarak bunu öğretmiş oldunuz. Birbirinizle de bir şey paylaşırsanız eğer, yani anne ve baba otururken birbirine bak ben portakal soyuyorum şimdi sana da vereceğim. Benimle paylaşır mısın bunu dediğinizde bu çocuk paylaşmayı öğrenecek ve paylaşacak. Marketten bisküvi aldınız eve geldiniz diyeceksiniz ki çocuğunuza çok güzel bir bisküvi çıkmış çilekli aynı senin ve benim sevdiğim tarzda bir şey olduğunu düşünüyorum. Benimle birlikte yer misin? Ben bunu seninle beraber yemek, seninle paylaşmak istiyorum dediğiniz zaman aslında paylaşma problemini de halletmiş oluyorsunuz. İnatlaşmadaysa
Çocuklar daha çok somut davrandıkları için, diyelim ki kazak konusunda, gömlek konusunda, giyinmek konusunda sıkıntı yaşıyorsunuz. Çocuğa seçenek sunun. Çocuğa bunu giyemezsin ya da yapamazsın demek yerine, kırmızı kazağını mı giymek istersin, mavi kazağını mı giymek istersin? Ama bana kalırsa mavi bugün sana daha çok yakışacak gibi duruyor diyebilirsiniz. Dikkatini dağıtabilirsiniz çok inatlaştığı dönemlerde. O dikkati dağıtırken de çocuğu kandırarak değil. Çünkü çocuklar kandırıldıklarını ve onlara yalan söylenildiğini çok iyi bilirler. Yetişkinler bunu bilmediklerini zannederler ama çok iyi bilirler. Zaten bu egosantrik dönem, eğer bir yetişkinin yaşayacağı bir dönem olmuş olsa, yani bir yetişkin şu anda egosantrik bir dönem yaşamış olsa, bu ciddi bir psikolojik rahatsızlıktır. Çünkü o kadar ben merkezci yaklaşır ki çocuk. Her şey ona ait, oyun alanı ona ait, anne baba ona ait, her şey somut. İstediğini almak için elinden gelen her şeyi yapar, ağlar, bağırır, uyumaz, yatmaz. Çünkü beni sayın demektir aslında o. Ben buradayım, ben oluyorum, ben büyüyorum, ben dalında yavaş yavaş olgunlaşan bir meyveyim aslında demektir o. Bu bir sancı, fakat aileler genelde nasıl davrandıklarını bilemedikleri için aslında bu dönemi birazcık zor geçiriyorlar. Bu dönemi ciddi anlamda sevgiyle geçirmek istiyorsanız eğer, paylaşımlı geçirmek istiyorsanız eğer, bu dönemde eşinizle olan ilişkinize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Aile içi paylaşımınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor. İnat dönemi diyoruz. Adı üstünde, okul öncesi inat dönemi diyoruz. Madem bu bir inat dönemi, o zaman siz ve eşiniz arasında bir inatlaşma olmaması gerekiyor. Benim dediğim olsun, senin dediğin olsun olmaması gerekiyor. Yani her zaman söylüyorum. Yetişkinler çocuklara tutarlı davranırlarsa eğer ortada problem kalmaz. Lütfen çocuklarınıza tutarlı davranın. Bu bizim için en önemli şeylerden bir tanesi. Çocuk anneye bakıp farklı bir renk görüyor, babaya bakıp farklı bir renk görüyor ve farklı bir durum görüyorsa mutlaka arada kaynayacak. Babayla birlikte ortak kararlar vermeye çalışın. Bir pazar sabahı kahvaltıya gidecekseniz eğer ya da bir yere gidecekseniz eğer, anne ve babadan, eşlerden bir tanesi benim dediğim yere gideceğiz, ben senin dediğin yeri hiç beğenmiyorum demek yerine hadi üçümüz karar verelim. Bugün nereye gidelim? Çocuğa da sorup, sen nerede oynamak istersin? Bugün canın ne yapmak ister? Bugün toza toprağa mı bulanmak istersin? Kaydıraktan mı kaymak istersin? Hayvanlara mı dokunmak, keşfetmek istersin? Sen bugün ne istersin? Seçenekler sunarsanız eğer, somut seçenekler, soyut değil, çocukla anlaşmanız çok da zorlaşmayacak o kadar. Fakat o inatlaşma döneminde onunla birlikte siz de inatlaşırsanız, genelde inatlaşmayın, bırakın. Sakinleşmesi için ona zaman verin. Hatalarını düzeltmesi ve anlaması için zaman verin. Ağlayıp krizlere girdiği zaman sus çabuk, sana sus diyorum demek yerine onu ağlamasıyla baş başa bırakın. Biraz nefeslenmesini, biraz sakinleşmesini, sana nasıl yardımcı olabilirim? Bir bardak su getirmemi ister misin? Nerede oturmak istersin? Şimdi ne yapsam seni daha iyi hissettirebilirim? Seni anlıyorum. Peki tamam, biraz ağla ve rahatla deyip onu kendisiyle baş başa bırakabilirsiniz aslında. Esnek davranması için zaman ve mekan tanıyın çocuğa. Böyle olursa eğer çocuk kendini bu 2-6 yaş döneminde çok daha rahat ifade edecek. Şiddet uygulamaktansa, birbirinize şiddet uygulamadığınızda görürse eğer çocuk şiddet uygular. Sözlü şiddetten sonra da çocuk şiddet uygular. O yüzden en önemli dönemde, en önemli yapacağınız şey bu dönemde birbirinize tutarlı davranmak, çocuğa tutarlı davranmak, seçenekler sunmak, zorlamamak, esneklik kazandırmak, özgüven kazandırmak, öz farkındalık kazandırmak için de aslında kararlarına bir tık saygı duymak. Kendinize çok iyi bakın. Sorularınızı cevaplandırabilirim. Yorumlara yazabilirsiniz. DM'den bana ulaşabilirsiniz. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere.